What is this? Ah, drink. Drink. Okay. Okay. Sushi roll. Sushi roll. Yes. Bari bari. Yeah, thank you. Hello, sir. Hello, sir. Yeah, 200. Okay, we will try. Burada böyle bir yerde oyun oynamak için durabiliriz. Fiyatlar da ortalama 500'den başlıyor. Acaba ne söylüyor acaba? Bilmiyorum ki, Japonca. Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Şimdi nereye geldik? Japonya, Osaka'ya geldik. Şu anda havalimanından yeni çıktık. Yaklaşık 2 saatlik bir havalimanı pasaport kontrol süreci oldu. Yani çok zordu. Aleyna'yı aldılar içeri. Beni almadılar. Bir odaya götürdüler. Odada sormaya başladı, işte sen neden geldin buraya? İşte ne yapacaksın? Niye buradasın? Gibi işte planlarından bize bahset. Japonya'yı niye merak ediyorsun? Gibi bir sürü şeyi sordular bana. Ben de işte benim bu aklıma gelmişti böyle olacağı. Çünkü az çok biliyorum Türkiye'nin ne kadar itibar kaybı yaşadığını dünyada. O yüzden gittim, uçak biletinden dönüş uçak bileti, otel rezervasyonları, sağlık sigortası, hesapta göstermelik para, hepsini hallettim. Orada beni odaya aldıklarında vize görüşmesinde hepsini anlattım. Hesabımı gösterdim. Sosyal medya hesaplarımı, içerik üretiyorum dedim. İşte böyle şurada kalacağım, şu kadar kalacağım, adresi şu vesaire diye hepsini detaylı şekilde gösterdim. Ondan sonra baktılar, vizeyi vermeye karar verdiler. 90 gün vize bastılar. Aynı zamanda arkadaşım da benimle aynı durumda ama ona hiçbir şey sormadan direkt bastılar. Yani biz ikimiz aynı gişeye girip iki farklı sonuçla çıktık, yani iki farklı süreçten çıktık. O yüzden durum herkese göre değişebiliyor. Bir şey olmaz diye buraya gelip kapıda kalabilirsiniz. O yüzden gelirken bütün rezervasyonlarınızı yapın. Dönüş biletinizi de alın arkadaşlar. Çünkü sert olabilirler bu konuda. Burada böyle JR Ticket Office var. Nankai diye bir şirket daha var. Bu şirketler pass ticket satıyor. Ve bu pass ticket'ı aldığınızda ücretsiz gidip gelebiliyorsunuz ama biraz pahalı. Şu anda $300 7 günlüğü. Sınırsız Japonya bileti. Free seat or reserve seat? Free seat is okay. Free seat, okay. So 2 people to Tengachaya Station, this price. Okay. Ortalama olarak kişi başı 200 liraya denk geldi bilet. 2000 yen. Thank you. And the check please. To Tengachaya Station and the 2 ticket. And when? When you can take every train, like this one, and silver train. And the next one, 39, 12:39. Okay. Buraya geldiğinizde arkadaşlar bu Nankai markasına gidip direkt biletinizi alabilirsiniz oradan. Bakalım, şimdiye kadar aşırı iyi ya genel olarak her şey. Arkadaşlar şimdi ilk trenden indik.
Şöyle bir tren istasyonundayız. Etrafa baksanıza. Gerçekten zamanda ışınlanmış gibiyim. Harbiden çok farklı ya. Paralel bir evrende bir gerçekliğin içindeyiz yani. Paralel bir gerçekliğin içine düşmüşüz gibi. Gerçekten çok garip. Şimdi buradan birazcık da dili bilmiyoruz. Metroya ineceğiz. Şimdi trenden indik. Bir şekilde ulaştık. Bir şekilde yol bulunuyor. İnsanlar gayet nizami şekilde kendi hayatlarına bakıyorlar. Çok sessiz ve nizamiler arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi bununla Subway'e binip gideceğiz ama bu bozuk paralar cebimizde dura biz cebimizde 1000-2000 lira unutmayalım. Onları iyice detaylı şey yapalım. Saçıma başıma bak ya. Yolculuktan saçım başım dağılmış bu. Ha? Arkadaşlar çok zordu. Bir de beni sorguya çektiler ya şimdi. O yüzden sorguya çekildiğim için iyice bir kendimi kaybettim. Vallahi arkadaşlar Japonca ile imtihanımız gerçekten zor. Japonca. Neymiş? Horimas. Naga hobimas. Naga hobimas. 4 lira sonra ineriz. Naga hobimas. Bizim internetimiz yok. Biz nasıl bulacağız acaba orada? Sonra Bağdat bulunur demişler. Şuradan inelim. Check the mic and make sure it sound right, boys. Siyah Mercedes taksiler var hala. Sonunda dışarı çıktık arkadaşlar. Şimdi otele gideceğiz. Otelden eşyalarımızı bırakıp vloga devam ederiz. Şuradan şöyle etrafı göstereyim size. Şöyle bir oda. Bakalım. Küçük bir oda. Ama zaten Japonya'da fazla bir beklenti olmaması gerekiyor büyüklük açısından. Şöyle bir banyo, küvet var. Şöyle bir akıllı bir tuvalet. Bu şekilde. Burada bir televizyon var, mini bar var. Manzarası nasıl? Manzarası yok herhalde. Açılmıyor. Camı açılmıyor yani. Açıkçası daha çok burada uyumalık, gelip burada uyuyacaksın. Zamanının çoğunu bence dışarıda geçireceksin burada. Biz de onu düşünerek böyle bir yer tuttuk. Buranın geceliği 50 dolardı arkadaşlar. 50-60 yani 60-50-60 dolar arası bir fiyattı buranın geceliği. Öyle bakalım, biraz dinlenelim. Duş falan alalım, sonra dışarı çıkalım. Arkamda gördüğünüz Japonya Osaka'nın ortasından geçen bir nehir. Burası galiba popüler destinasyonlardan biri şu anda. Etrafında bir sürü Japon var ve inanılmaz keyifli bir seyahate başladık bugün.
Çünkü burası bizi birçok sürprizle karşıladı. Japonya'da insanlar şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla çok sessizler ve her şey çok düzenli. Hava bulutlu ve hafif esiyor ama Malezya'dan ve Tayland'dan sonra bunu özlemiştim. Çünkü çok sıcaktı ve dışarıda durulmuyordu. Şu anda medeniyete geldim gibi hissediyorum kendimi. Şöyle etrafa bakmaktan ve video çekmekten alıkoyamıyorum kendimi çünkü her şey çok sanatsal. Burada şöyle bir güzel nokta var. Teknolojik açıdan Japonlar ileride olsalar, yani çok gelişmiş bir ülke olsa bile geçmişini de çok güzel korumuşlar. Çok iyi restore etmişler ve aynı zamanda burada hem teknolojiyi yaşarken teknolojinin getirdiği gelişmeleri kolaylıkla kullanabiliyorken bir yandan da Japonya'nın tarihini hissedebiliyorsun. Çünkü onu da korumuşlar. Arabalara baksana, taksilere şuradan. Şurada taksiler bayağı eski model araçlardan siyah taksiler var ve gerçekten çok sanatsal duruyor. Şimdi burada bir yürüyüş yolu var, cadde. Etrafta Japonca tabelalar ve şurada bir yengeç var, görüyorsunuz. Japonların mutfağı inanılmaz derecede lezzetli. Yani şöyle söyleyeyim, köşe başından öyle üstün körü bir sandviç aldım. İnanılmaz lezzetli. İnanılmaz lezzetliydi. Köşe başından sadece var. Ice cream. Yes, ice cream, strawberry. 200. Yes. Ah, Yummy. yummy. 200. 200. Okay, we will try. We will try. We will walk and explore after we will come. Yeah, thank Thank you. you. Tatlı. Şu an tatlı modunda değilim. Ama enerjisi yüksek olduğu için dönüşte deneyeceğim. Yani şu tabelaların sanatsallığı beni benden alıyor ya. İnsan, yani bilmiyorum, gelişmiş, bayağı gelişmiş bir şehir ya. Ve her şey çok tasarım olarak müthiş duruyor. Baksana şu ejderhaya bak. Dragon. Burada gece hayatını da nasıl birlikte keşfedeceğiz arkadaşlar. Burada böyle bir dragon var. Dışarı çıkacağız akşam. Beraber akşam da göreceğiz. Açıkçası şu anda ben de fazla bir şey bilmiyorum Osaka hakkında. Ama burayı beraber video ürettikçe beraber keşfedeceğiz. Ve Osaka hakkında böyle bir gezi turu ve işte vlog tarzında bir video çıkacak ortaya. Şu ana kadar şöyle etrafı gösterelim istersen. İnsanlar birazcık şöyle para atalım ya, ayıp olmasın. Ne diyorsun? Fazla da yok da bozuk yanımızda. Şöyle atalım bir şeyler yine de. Parayı görünce göz kırpmaya başladı inceden. Aynen, sayıyor bir de ama fazla para atmadım. Sayıyor bir de küçükten 70 yani. 70-80 bir şey attım. Burada bozuk para arkadaşlar, burada 500 bozuk para var, 100 lira yapıyor. Yani 100 lira ya, ne bileyim,
Türkiye'ye dönünce 2 gün karnımı doyururum ben 100 liraya. 100 liraya mı? 100 liraya doyururum. Makarna şey yapar doyururum yani. Burada maddi, finansal olarak çok kötü. Yani bilmiyorum bak sırt çantamı aldım. Birazdan başlayacağım Barış Manço şarkısı söylemeye burada. Barış Manço'yu sevdikleri için belki bana atarlar bir şeyler. De en azından şurada Sen- birazcık sen- günümüzü sen- günüz ederiz. Sen bir sorgulandıktan sonra Türkiye cennet vatan moduna geçtin herhalde. Tabii her zaman öyle. Zaten şöyle biz ne kadar uzağa gitsem de bambaşka yani Türkiye'ye dönmeyi dört gözle bekliyorum emin olun. Dört gözle Türkiye için sabırsızlanıyorum. Şimdi neyse biz şöyle bir yere geldik. İlginç Asya motifleri. Burası turistik bir yer. Bak şurada noodle yiyor insanlar. Bence her yer çok lezzetli. Ne diyorsun? Acıktın mı? O zaman birazcık bir şeyler, sushi falan. Kobe etinden yapılmış sushi var. Onu deneyeceğim. Onun dışında birçok şey deneyeceğim. Burada elde bir şeyler yeme kültürü de çok fazla. Alıyorlar insanlar elinde yiyorlar. Köşe başında. Gayet iyi. O da güzel. Bak buradan hatta burada bak satıyorlar. Sokak yemekleri de var. Beraber keşfediyoruz Japonya'yı. Acaba ne söylüyor acaba? Bilmiyorum ki Japonca. İngilizce konuşuyor. İngilizce mi konuşuyordu? İngilizce. Ama o kadar dikkat etmiyorum. Aa bak. Kızgın bir Japon. Japon ustalar mesela bir sushi dükkanına falan gittiniz saygısızlık yaparsanız dövebilir bile sizi. Öyle bir detay var. Yani bizim şeye benziyor. Tuzluk vardı eskiden çocukken. Tuzluğa benzemiyor mu? Bayağı bizim kullandığımız tuzluğa benziyor. Sofralarda, kahvaltıda kullandığımız tuzluğa benziyor. Arkadaşlar bakın burada şöyle bir detay var. Menülerinde ne varsa maket şeklinde yapıyorlar, böyle koyuyorlar. Siz böyle görebiliyorsunuz ve ne istiyorsa canınız onu seçip buradan içeri gidip yiyebiliyorsunuz. Gayet pratik ve mantıklı yani. Bence çoğu yerde böyle olması lazım. Çünkü seçip yiyorsun, sürprizle karşılaşmıyorsun orada. Biz ben Gürcistan'da gittim bir yemek söyledim. Meğersem çok geleneksel bir yemekmiş. 1500 yıl önceki bir yemekmiş. Bayağı iyi yemedik yani. O kadar da para ödedik. O yüzden bu detay güzel. Şöyle burada fazla yabancı da yok. Yani ben çok fazla turist de görmedim Osaka'da şu ana kadar. Böyle tek tük turist gördüm. Daha çok yerel halk ve bu yüzden de mutluyum çünkü yerel halkın içinde olmak istiyorum zaten. Kültürünü öğrenmek istiyorum buranın. O yüzden burayı olabildiğince keşfedeceğiz birlikte. Japonların aklını çözmek istiyorum. Belki burada Japonya'da merak ettiğiniz yerler varsa arkadaşlar Instagram'dan beni takip edin. Ve bununla ilgili varsa bir isteğiniz vesaire onunla ilgili de paylaşım yapabilirim. Instagram'ımı da açıklama kısmına bırakıyorum. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Dünya turumda, Asya turumda ilginç yerlere gideceğiz ve beraber çok ilginç şeyler göreceğiz arkadaşlar. Evet, hız kesmeden Japonya neresiydi burası ya? Osaka'dayız. Osaka'da seni gördüğüm sabah gözden kaybettim şiiri.
Şöyle söyleyeyim. Osaka inanılmaz bir yer. Şu anda kalabalık bir caddedeyiz. Şöyle ara sokaklara girelim. Yani az önce bahsettiğim olay buradan ara sokaktan şöyle baktığınız zaman şöyle bir yer var. O bayağı ilginç. Bayağı ilginç yerler karşınıza çıkıyor. Her yerde böyle aradan girdiğinizde şefler, restoranlar, birçok yer karşınıza çıkıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu emin olun başka bir ülkede yapsaydık şu anda derdi ki bize, mesela Tbilisi'de olsun, başka bir ülkede olsun, derdi ki oradaki adam bize niye çekiyorsun, çekme, yasak, yapma, git falan derdi. Ama buradaki insanlar direkt gülümsüyorlar. Direkt gülümsüyorlar. Şu sokağın, bir de şu sokağın loşluğuna bakın, inanılmaz ya. Gerçekten dar bir sokak ama inanılmaz güzel. Böyle loş, cozy bir yer. Bir sokağa giriyorsun çok cozy, arkasından cıvıl cıvıl bir yere çıkıyorsun. Aynen öyle. Bak burada insanlar, Çok sessiz, sokağın sonu çok sesli falan. insanlar burada sıra bekliyor falan bazı yerlerin önünde. Bisiklet geliyor şöyle. Bu tarafa doğru gel. Burada bir de bisiklet kullanımı da çok fazla. Herkes bisiklet sürüyor. Ve şehirde bisiklet süren insan sayısı çok fazla o yüzden. Arabalar da nizami şekilde ilerliyorlar. Böyle her şey düzen içinde. Hatta videonun daha önce söylediğim videoda valizlerimizi alırken bile sıraya dizmişler valizleri. Tek tek veriyorlar yani valizleri. Diğer airportlarda olduğu gibi böyle valizde geliyor kendin alıyorsun falan yok. Nizami şekilde diziyorlar, sana veriyorlar. O şekilde yani. Şimdi şöyle devam ediyoruz. Şuraya baksana. İnanılmaz bir rengarenk. İnsanın gözünü alıyor yani renkler. Çok güzel. Sushiro. Sushiro. Yes. Bari bari. Yakiniku. Şimdi lokal biriyle tanıştık ve bizi burada Kobe eti yiyebileceğimiz bir yere götürüyor. Bakalım. Dedim orada burada boş yere para harcamayın. Beni takip edin. Orada burada boş yere para harcamayın. Beni takip edin dedi. Onu takip ediyoruz. Sakeleri içirdiği yemeği de yediriyor. Okay. Thank you. Okay. Evet. Şimdi burayı gösterdi bize. Burada Kobe eti yiyin dedi. Ortalama olarak Kobe etinin fiyatı ise 4000 yen. 4000 yen de yaklaşık 25 dolara tekabül ediyor. Bakalım burayı bir deneyelim. Elimizde de böyle şarj aletleri falan, bir yandan şarj etmeye çalışıyoruz telefonları, cihazları falan video çekebilmek için. O zaman bir bakalım mı? Şöyle menüye bakalım ya. Kobe. Çıkıyoruz bakalım yukarıda nasıl diyor.
Evet, biz aşağıda oturacaktık ama yukarıyı önerdiler. Şöyle bir ortada ocak var. Büyük ihtimalle etini kendin pişiriyorsun. Burada wasabi ve soya var. Şimdi getiriyorlar ve yavaş yavaş siparişi getiriyorlar. Açıkçası burası işte bizim tanıştığımız lokal friend Japan amcamız bizi getirdi buraya. Dedi ki Kobe etini yiyecekseniz burada yiyin. Yes. Yeah, deluxe. Okay. And put here. And we burn. Okay. Evet, şimdi kendimiz pişireceğiz arkadaşlar bunu. Gerçekten çok güzel ya bu konsept. Ben çok sevdim bu konsepti. Kaç tane pişirilebiliyor ki acaba burada? Ve çok ucuz gerçekten arkadaşlar. Burada şimdi Kobe eti biraz daha yüksekti fiyatı ama normal etin fiyatı 200 TL şu etin fiyatı. Ve direkt böyle mangal tadında ocakbaşı Japon etlerini deniyoruz. Bunun ismi neydi? Bu Wagyu eti. Wagyu eti. Buranın lokal etiymiş arkadaşlar. Bunu wasabi ve soya sosa batırıp şimdi yiyeceğiz piştikten sonra. Burada Japonya pahalı diye bir detay var bu arada. Bence Japonya pahalı değil. Çünkü biz aynı yemeklere daha fazla ücret, Tayland'da daha fazla ücret ödediğimizi biliyoruz. O yüzden bir yerin pahalılık, ucuzluktan ziyade kalitesine bakmak gerekiyor bundan sonra ya. Böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar ben burada kalıyorum. Bu ne abi? Bu etse bizim yediğimiz ne bugüne kadar arkadaşlar? Böyle bir şey olamaz ya. Benim babam pideci kebapçı. Et Aynen. yiyerek geçiyor. Aleyna'nın babası pideci kebapçı arkadaşlar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bildiklerinizi unutun. Bir an önce Japonya'ya gelin. Japonya'ya gelin arkadaşlar. Bali'ye, Tayland'ı falan siktir edin. Gerçekten siktir edin diyorum. Japonya'ya gelin 90 gün burada hayatınızı yaşayın. Dikkat et merdivenlere. Böyle dar bir merdivenden iniyoruz buraya. Okay. And delicious, it was so delicious. Thank you. Evet, şöyle burada insanlar pişirip yiyorlar. Gördüğün gibi. Pay. Yes, paid. Thank you. Ne kadar ödedik? Arkadaşlar totalde şimdi 4000 aldı. Böyle paraları da bu şekilde üstünü verdi. 6000 ne kadar yapıyor 6000? Kafam iyice gitti ya. Arkadaşlar totalde gel bu tarafa doğru böyle. 1200 TL ödedik. 2 bira içtik. Yaklaşık 1 kiloya yakın et yedik. Burası Yakiniku Densentu adında bir restoran. Yani eğer ki Google'a yazarsanız bulursunuz. Tam olarak şehir merkezinde zaten o videonun girişini yaptığımız gölün yakınında bir yer. Şimdi şöyle ufaktan bu kadar yedik, içtik, yemek yedik, şiştik. Biraz ufaktan sizinle şehir turu yapalım. Şehri gezelim. Şimdi burada sigara içmek yasak her yerde arkadaşlar. O yüzden şöyle köşede bir yerde bir vape falan içelim. En azından yemek üzerine iyi olur. Ne diyorsun? Sokakları gösterelim. Aynen sokakları gösterelim. Hi. We eat now. Thank you. Thank you. Hello.
and we need to walk first. Okay. Okay, we eat later in here. Thank you. Hello, sir. Hello, sir. Sawanika. Sawanika dedim ben bunu. Neydi? Kalma alışkanlıklarını bırak artık. Neydi şeyin merhaba ne demekti? Animaseo mu? Animaseo. Animaseo. Arkadaşlar bakalım paraları 10.000 ile 1000'i karıştırmayayım da. Sonra para 10.000 çünkü bayağı fazla para yapıyor arkadaşlar. 2.000 lira falan yapıyor. Burada ne o? What is this? What is this? Ah, drink. Drink. Okay. Okay. Burada reklam olarak ablamız duruyor. Bak şurada insanlar Sokağa mı girdik acaba? İnsanlar şurada hep full içki içiyorlar böyle bak. Hatta sırada bekliyorlar burada. Famous restaurant I think. Hello. So famous in here. Oh. Okay. İngilizce de bilmiyorlar. O yüzden anlaşmak zor oluyor. Hello. Böyle ünlü bir restoran herhalde burası. Evet arkadaşlar. Şimdi burada böyle bir yere denk geldik. Burası bir bar. Köşede. İçinde 4 tane insan sığabiliyor içine. Burada böyle fazla kalabalık büyük ihtimalle. Yer yok. Hi. Full. Okay. Galiba burası şu anda bilinen ve tatlı bir yer olduğu için köşe başında bir de insanların geçtiği bir yerde. O yüzden sürekli dolu oluyordur. Ama konsept çok ilginç. Sadece 4 kişi içeride, 4-5 kişi. Bir tane barmen. 4-5 kişiye göre onların ihtiyacına uygun şekilde içkilerini hazırlıyor, servis ediyor. Ve böylelikle maksimum seviyede hizmet kalitesi arttırılıyor. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Böyle geziyoruz şu anda. Buradan devam edelim yürümeye. Birazcık daha sizinle Japonya'da, Osaka'da gece hayatı nasıl? Onu en azından gözlemliyoruz. Burada hatta bakın şey bile var, nargile bile var yani. Fazla nargile seven biri değilim. Ama her şey var. İhtiyacınız olan her şey var. Şuraya baksana. Burası da bir restoran büyük ihtimalle. Burada bak yemekler var. Yemekleri bu şekilde görebiliyorsunuz. Fiyatlar da ortalama 500'den başlıyor. 5000'e kadar gidiyor. Her şey var. Sushi var, et var, balık var, tavuk var. Hepsinden var yani. Burada ne varmış? Burada da falcılar var. Burada bak buradan falcını seçiyorsun. Tek tek orada isimleri falan yazıyor büyük ihtimalle. Kana var mesela, suyu var. Burada falcını seçiyorsun. Buradan fal ya da işte burçlarla ilgili yorum alıyorsun falan. Böyle konsepte var. İçeride bayağı kişi çalışıyor. Bayağı falcı vardı içeride. Yani bizim Türkiye'deki falcılık sektörünün geliştirilmiş versiyonu. İnanılmaz ya. Arkadaşlar Japonya'ya gelmek isterseniz uçak biletleri de buradan aktarmalı olarak aldığınız zaman ortalama olarak 400-500 dolara uçak bileti alabilirsiniz. Air China buraya geliyor. Buradan da Air İstanbul'a gidiyor. Air China'nın biletlerini de almaktan çekinmeyin çünkü Çin'den bir günü geçmeyen uçuşlarda transit vize alabiliyorsunuz. Transit vizenizi alıp hem Çin'i görürsünüz hem burayı görürsünüz. Öyle bir artı noktası var yani.
Biz de şu anda dönüş biletini mesela Çin'den aldık. Çin'den, Pekin'den İstanbul'a döneceğiz. Şimdi yol kenarında böyle bir yere denk geldik. Burası bir oyun salonu ama aynı zamanda bir kumarhane. İnternette okuduğum kadarıyla Japonya'da kumar yasak. Fakat böyle oyun salonları var. Buradan ses geliyor. Birisi bak, şuraya baksana. Şurada arabadan birileri sesleniyorlar. Bir de arabalar çok antika ya. İnanılmaz güzel duruyor. Ne diyordum? Oyun salonlarından gidip işte oyun oynuyorsunuz, kumar oynuyorsunuz. Kazandığınızda size oyuncak veriyorlar. Oyuncağa gidip oyuncakçıda bozduruyorsunuz, para alıyorsunuz geri karşılığında. Böyle ilginç bir sistem var. Her şeyi yoluna göre koymuşlar. Şimdi gidelim, içeriye bakalım. İçeride çok garip bir ortam var. Umarım çekim yapmamıza izin verirler. Şöyle gizlice kamerayı tutarsan birazcık daha çekim yapmamıza izin verirler diye düşünüyorum. İnsanlar burada full oyun oynuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi full oyun oynuyorlar. Full. Şimdi daha çok gizli gizli çekiyoruz. Sesleri duyuyor musunuz? Burada böyle bir yerde oyun oynamak için durabiliriz. Herkes deli gibi oyun oynuyor. Buradan şuraya şöyle oturalım, gel. Gel şöyle şuraya, gel. Gel şöyle. 125. Burada şöyle bir şey var. Ses iyi geliyor mu bilmiyorum. Şöyle alayım. Arkadaşlar burada insanlar çalışmıyor. Gece gündüz burada oyun oynayan insanlar var. Emekliler var. İşten sonra buraya gelip kumar oynayan insanlar var. Japonya'da bu oyunlar çok popüler. Şöyle 125 atalım şöyle. Sorry. How can I put? Do you know? Kole palas. Oh. これじゃないと入らない。 Oh. Oh, okay. メダルは無理ですね。 Okay. バット Okay. Let's see. Let's see. Paling- もう Evet. Okay. で、これ。 Ve? はい。 Oh. あとはこれを入れるだけ。 Arkadaşlar şu anda bilye aldım. Nasıl oynandığına dair hiçbir fikrim yok açıkçası. Ama bir şeyler yapıyorum. Bakalım, umarım kazanırım. Evet arkadaşlar, oyunumuzu oynadık. Bilyeler geldi. Bilyeleri attım. Görüyorsunuz insanlar burada deli gibi oynuyorlar. Ben de 200 liralık 1000 yen attım, yani 200 TL değerinde. Vallahi bilyeler geldi, geri gitti. Kutunun içine girdi, çıktı falan. Hiçbir şey anlamadım ya açıkçası. Yani aynen, belki de kazansan da başkaları alabilir, kazansan da arkadaşlar, yani bak. Gelir alır adam yani eğer kazansan bile. Bilmiyorum o yüzden. Oh.
Vallahi yorucu bir gündü. Bugün uçaktan indiğimiz gibi şehir turuna çıktık. Şimdi yavaştan dinlenmeye geçelim. Yarın tekrar Osaka turuna devam edeceğiz. Nereye geçelim? Şöyle şuradan. Şurada duralım şöyle. Evet arkadaşlar. Burada gece oldukça hareketleniyor ortalık. Biraz daha belki gezeriz. Belki eve geçeriz. Bilmiyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Desteğiniz ve kanala olan beğeniniz, takip etmeniz benim için, bizim için çok önemli. Sıradaki Japonya videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ayrıca Instagram kanalımı açıklamaya bıraktım. Instagram hesabımı da oradan takip edebilirsiniz. Oradan da günlük olarak paylaşım yapıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.